YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi muhteşem bir doğadan hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bir süredir çekimlerine ara vermiş olduğumuz Demirel Prefabrik'le yeniden çekim serimize başlıyoruz. İletişim bilgisini açıklama bilgisinde de bulabileceğiniz üzere size anahtar teslim yapılmış bir evin incelemesiyle tanıtıma başlıyorum. Çok dik bir yokuşta yapılan evin dış tarafında taş örgüsü duvarlarını görüyoruz. Oldukça yüksek bir duvar yapılmış. Yukarı tarafta arsa gayet düz ve stabil olarak kurulmuş. Girişte elektrikli otomatik kapısını görüyorsunuz. Değerli dostlarım, çok güzel bir ev inceleyeceğiz. Rengiyle, iç dekorasyonuyla, özellikle mutfak dolabıyla çok farklı bir ev göreceksiniz. Ben sizin mutfak dolabını diğer evlerde görmediğiniz bir model olarak size tanıtacağım. Farklı bir model. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu güzel evin incelemesine başlıyoruz. Yorumlarda da istediğiniz üzere birkaç yıl kullanılmış evleri çekmemi söylediniz. Bu evde birkaç yıl önce yapılmış bir ev. Halen de faal olarak kullanılıyor. Yani ara sıra gelmelik değil, hafta sonu gelmelik değil. Normal burada yaşanılan bir evin incelemesini yapıyoruz. Coğrafyaya da baktığınız zaman gerçekten çok güzel manzarası olan, biraz da yukarıda bir konumda. Taş duvarı görmüştük. Ön tarafında çok güzel bir peyzaj alanı yapılmış. Çimle kaplanmış çiçekler ve diğer peyzaj detaylarını görüyorsunuz. Evin üst tarafında sandviç panel kullanıldı. Bu sandviç panel biliyorsunuz %30 civarında ses ve ısı yalıtımında size ek avantaj sağlayacaktır. Otomatik kapı evinizin girişinde büyük kolaylık sağlıyor. Hem güvenlik açısından hem de görselliği açısından çok güzel bir detaydır. Güvenlik kamerası siz de evinizi yaptırırken düşünebilirsiniz. Bakın gayet güzel. Evinizin detaylarını burada gördüğünüz şablondaki gibi yapabilirsiniz. Kendi evinize uyarlarken bu detayları da kullanabilirsiniz. Ancak Demirel Prefabrik'e gelirseniz anahtar teslim olarak bu ve modifiye edebileceğiniz başka bir modeli de yaptırmanız mümkün. Şimdi içeriye doğru geçiyoruz dostlarım. Su kesintisi ihtimaline karşı arka tarafında gördüğünüz gibi hem pompalı hem de 2 tonluk su deposunu görüyoruz. Bunlar evin arka tarafında. Döndüğünüz zaman şu an evin sol arka tarafındayız. Panjurları görüyoruz. Otomatik panjurlar eve ekstradan yapılmış durumda. Dış tarafında desenli bir betopan kullanıldı. Onun dışında ilaveten kaplama yapılmadı. Yani mantolama anlamında diğer evlerde incelemiştik. Bu şekilde bir uygulama yapılmadı. Evin rengi alaçatı misali gayet şık, göze hoş görünen sıra dışı bir renk. Diğer evlerde aksine daha güzel ve can alıcı, böyle dikkat çekici bir renk seçilmiş. Bu anlamda da evi incelerken benim hoşuma gitti. Antrasit beyaz dışında bir renk yapıldı değerli dostlarım. Şu anda veranda tarafından eve bakıyoruz. 2+1 90 net metrekare kullanım alanı olan evi inceliyoruz. Yukarıda diğer modellere nispeten daha yüksek bir çatı kullanıldı. Şimdi şu açıdan da göreceğiz. Paçalı model dediğimiz çatı kullanıldı. Bakın desenli betopan nedir? Yakından bakalım. Buyurun. Dış tarafına kaplama yapmanıza gerek bırakmaz. Bu desenden yaptırdığınız zaman evet, farklı renklerini de görelim. Dış tarafında ahşap kaplama gibi çok hoş bir desen oluşur ve mantolama masrafına girmezsiniz. Hani düz betopan yaparsanız bu kadar şık durmaz. Dışına mutlaka kaplama yaptırma ihtiyacı hissedersiniz. Görsel olarak daha güzel olması için. Evin her yerinde güvenlik kameraları, işte elektrikli aydınlatmalar, şimdi panelleri de yapılıyor evin. Dört dörtlük kendi kendine otonom yetecek bir ev modeli yapılmış değerli dostlar. Bu köşesinden eve bakıyoruz ve verandasına doğru devam ediyoruz. Hem peyzaj alanı hem de içerisinde kullanılan bu güzel detaylarını gördüğünüz zaman evin kullanım alanı sizin hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Peyzajında çoğunlukla çim kullanılmış. Etrafında da beyaz taşlar ve farklı çiçek türleriyle hoş bir ortam yapılmış. Siz de evinizi yaptırırken güvenlik kamerası ve diğer güvenlik detaylarını dikkate alabilirsiniz değerli dostlarım.
Evin güvenlik kameraları haricinde elektriğini üretmesi için şurada gördüğünüz direklerin üstlerine paneller kurulacak. Aynı zamanda buradaki elektrikli arabanın şarjı, evin aydınlatması ve evin elektriği aynı zamanda bu elektrikle evin ısıtması dahil yapılacak, bu şekilde planlanıyor. Çok hoş bir peyzaj izliyoruz. Demirel Prefabrik arsadan doğrudan teslim olarak anahtar teslimi şeklinde evinizi yapıp teslim ediyor. Eğer isterseniz normal evi de alabilirsiniz ama anahtar teslimi yaparsanız eğer çok daha problemsiz, hani tek seferde aldığınız bir ev olacaktır. Fiyatlarını da ben size net bir şekilde açıklama bölümünde paylaşacağım. Eve bu açıdan baktığımız zaman gerçekten bakın, beyaz, opak beyaz, hani krem falan değil. Yine güzel bir mavi alaçatı gibi ve sarı tonlarla gayet güzel bir görüntüye ulaştığını söylemem mümkün. Arka tarafı orman, ön tarafı zeytin ağaçları, hoş bir ortam bizi karşılıyor. Evin üst tarafına da şuradan çıkılabiliyor. Arka tarafında da yine yüksek taş duvarla burada mesnetleri yapılmış durumunda. Arabanızı koyacağınız yer gerçekten şöyle verandadan baktığınız zaman muhteşem bir alanda yaşam devam ediyor. Net olarak görmeniz için çatıya da çıktım. Değerli dostlar, sandviç paneli üstten görünümünü size aktarıyorum. Bu sandviç panel diğer trapez ve modellere göre size yalıtım avantajı sağlar. Yukarıdan da eve bakıyoruz. İncelemeye devam edeceğiz. Sandviç paneli öneriyorum. Yüksek verandayı öneriyorum. Aynı zamanda evinizin yalıtımına bilhassa özen göstermenizi, oradan asla kısmamanızı naçizane öneriyorum. Sandviç panele yakından da bakalım. Birkaç yıldır kullanılmış bir ev burası. Halen de faal olarak kullanıma devam ediyor. Şimdi aşağı geçiyoruz. Bu tarz evlere geldiğim zaman gerçekten içim açılıyor arkadaşlar. Yani incelemesini yaparken keyif alıyorum. Şimdi evin yan tarafına bakıyoruz. Yani bu zevki betonarme bir evde yaşayan görmedim. Bu şekilde dekoratif ve insanın içini açan renkler kullanıldığını pek görmedim açıkçası. Evle bakın, bu da çok yeni bir görüş açısı. Sanki böyle mimar çizmiş gibi evi. Hem çatıya çıkan burada incecik ama çok fonksiyonel bir merdiven olması, hem de bakın normalde evinizi arsanıza yaptığınız zaman evinizle duvar arasında kalan boşluk heba oluyor. Ama bakın burada çok kreatif bir düşünceyle yaklaşılmış. Gerçekten mimar eli değmiş gibi yani. Bakın arka tarafta kalan duvarla arasındaki boşluğu tel örgü ve üst tarafındaki çatıyla, sundurmayla kapatmışlar. Ve burada çok güzel bir kömürlük alanı oluşturmuşlar. Hem su depolarını buraya koymuşlar, hem de onun haricinde bütün malzemeleri burada yerleştirmişler. Hani gerçekten çok görmediğim bir tarz. Ben bunu hani daha önce görmemiştim başka bir evde. Yani evle duvarın arasında kalan bu atıl bölgeyi oldukça faydalı bir alana çevirmişler ve metrekareden de kar edilmiş durumda. Evin şık renklerinin arasında da siyah renkli spot lambaları görüyoruz. Elektrikli panjurlar tüm pencereler için yapılmış durumda. Bunu müşteri sonradan kendisi de ilave ettirmiş. Şimdi ön tarafına doğru geçmeden röportaj bölümünü de tavsiye ediyorum. Samimi, güzel bir şekilde röportajda çalışılmamış sorularla orijinal bir şekilde kendileri ne düşünüyorsa bunları aktaracak size. Yaptırırken ne zorluk yaşadıklarını veya size mutlaka şunu atlamayın diye tavsiye ettikleri şeyler varsa bunları kendilerinden isteyeceğim. Öncesinde ben de biliyorsunuz konuşmuyorum. Doğallığını bozmamak adına bu şekilde yapıyoruz. Veranda tarafı yine o güzel mavi tonuyla, beyaz tonuyla alaçatı misali yapılmış durumda. Verandada normalde bu modelde karşıdaki cam yok. Bu camı sonradan ev sahipleri kendileri talep edip ekletmişler. Çelik kapıyı görüyoruz. Yine ceviz beyaz renginde çok hoş bir çelik kapı. Büyük pencereler dahil tamamında elektrikli panjurlar yerleştirilmiş. Şimdi devam ediyoruz. Evin verandasına geniş açıdan bakalım. Verandanın iç taraflarında da yine bu desenli betopanlardan kullanılmış, çok güzel süs eşyalarıyla da dekore edilmiş. İç tarafı
hem yemek masanız 6 kişilik hem de diğer malzemelerinizi koyup yerleşebilmeniz için oldukça yeterli genişlikte bir iç mekan sunuyor size veranda. 12-13 metrekare kadar bir büyüklüğü var. Geniş beyaz karolajlı, burada sade şık sürgülü PVC'lerle yerde kazanmış oluyorsunuz. Yani eski tip açılır kapanır PVC'ler yerine sürgülü yaptırdığınız zaman alan avantajı da sağlarsınız. Evin ön ve yan cephelerindeki pencerelerine ilaveten burada da bir pencere daha eklenmiş. Hem aydınlık hem de ferahlık anlamında çok güzel katkısı olmuş durumda. Evin her yerinde sineklik ve kornişleri yapılmış durumda. Zeminde arka tarafında evin 40 santim, ön tarafında da 60 santimlik beton su basmanı yapılmış. Üstünde yine şap ve yalıtım malzemesiyle evin nihai olarak üzerinde oturduğu seramik ve laminat parkelerin yapımına geçilmiş. Şimdi sıra dışı bulduğum, size de mutlaka detaylıca izlemenizi istediğim mutfak bölümüne geçiyoruz. Bu mutfağa dikkatle bakın. Evin verandasından içeriye geçtiğimiz zaman bu harika mutfak sizi doğrudan karşılıyor. Evet değerli dostlarım, şöyle geriden de çekmek istiyorum. Kanalı beğenmeyen, abone olmayan varsa lütfen abone olup beğeni desteğini yollasın. Bu ev sana da nasip olduğunuz dediğiniz sevdikleriniz varsa onlarla da paylaşınız. Mutfak diğer evlerde gördüğümün çok farklı şekilde planlanmış. Gerçekten mutfak alanı çok güzel planlanarak çok daha kullanışlı bir hale getirilmiş. Hiç alan boşluğu bırakılmamış. Aynı arka taraftaki alan kazanımı misali burada da benzer şekilde farklı bir tasarım yapılmış. Genel olarak baktığınız zaman ceviz ve opak beyaz kombinini görüyoruz. Üstünde de krom kulplarla parlak bir kulp seçimiyle bu kombin tamamlanmış. Büyük boy geniş bir buzdolabının sığabileceği büyüklükte boşluk görüyoruz. Üst tarafında yine alanlar. Burada da ilaveten havalandırma ve aydınlık olması amacıyla mutfağın mutlaka yaptırmanızı tavsiye ettiğim hemen lavabonun üst tarafındaki havalandırma penceresini görüyoruz. Ceviz beyaz rengi herhalde 100 yılda geçse modası asla geçmeyecek bir kombin. Arka tarafında yine tuğla efektli 3 boyutlu seramikleri görüyoruz. Beyaz renkli, üstü hafif çilli burada tezgah, siyah renkli de ankastre setini görüyoruz. Şöyle geniş açıyla da göstermek istiyorum. Bu tarafa döndüğünüz zaman mutfak dolabı devam ediyor. Normalde biliyorsunuz mutfak dolapları bu şekilde yapan modellerde salondan ayırmak için uzun bir burada ada tezgah gibi tezgah kullanılıyordu. Salonla birlikte kullanılan alanlarda bu şekilde salondan nispeten ayrılmış oluyordu. Burada çok modern, biraz da Stockholm modellerini andıran bir mobilyayla evin salondan mutfağın ayrılması yapılmış. Ancak mutfak dolabında birkaç detay var ki size söylemem gerekiyor. Örneğin burada fırının yanında bu şekilde kapak gibi açılmasını beklediğiniz bir bölüm var. Bakın çok güzel baharatlık gibi yukarıdan aşağı çok fonksiyonlu. Özellikle kadınlar dikkatli seyretsinler çünkü bu tür fonksiyonlu yerleri geriye sararak izlediğinizi arka planda görüyorum. Bu tarz bir baharatlık hiç yer kaplamayacak bir alanda normalde bu iki dolabın arasındaki boşluğu çok faydalı bir şekilde kullanamayabilirdiniz. Ancak dikine açılan bir baharatlıkla aynı zamanda iki tarafından da ulaşabileceğiniz bir modelle harika bir alan kendinize çıkarmış olursunuz. Yine bunun yan tarafında bakın şu tarafta mutfak dolabı, portmanto ve diğer malzemelerinizi koyduğunuz böyle hibrit bir model oluşturulmuş. Ev sahibi bunu bizzat kendisi tasarlamış. Bu tür şeylere de yatkın bir aile zaten. Baktığınız zaman hem renk düzeni bozulmamış hem de sanki ankastrenin devamı portmantonun da birleşimi gibi müthiş bir alan oluşturulmuş durumda. Hem baharatlık hem süs eşyalarını koyabildiğiniz, aynı zamanda portmantonuzu koymanıza rağmen görsel olarak sizi hiç rahatsız etmeyen bir karışıma ulaşılmış. Benim çok hoşuma gittiği için bu bölümü size gerçekten detaylı şekilde yansıtmak istedim. Girişten itibaren çok harika, kullanışlı burada mutfak dolaplarını seyrediyoruz. Yakından da baktığınız zaman hem renk uyumları olsun hem de kullanım bölgeleri olsun
gayet faydalı ve idareli kullanılmış bir alan. Ayrıca bu sandalye modelleri de bu sene çok moda oldu. Biraz Stockholm modellerini andırıyor. Hani bu işte hasır rengi, krem ve ahşap rengi, aynı zamanda arka tarafı da oval olduğu için Stockholm modellerini andıran yeni bir akım oldu. Bunu da not edelim size moda olarak. Mutfak bölümünden arka tarafa döndüğümüz zaman yaklaşık 40-42 metre kadar bir kullanım alanı var. Şöyle mutfak tarafından genişçe göstereyim. Verandadan girdik. Salon oturma alanına doğru geçiyoruz. Burası sürekli kalınan bir ev. Gerçek bir ev. Hani gerçekten yaşanıyor mu diye sorduğunuz için bu şekilde söylemek istedim. Isınması, daha doğrusu soğutması. Şu an inanılmaz bir sıcak var İzmir'de. 40 dereceye yaklaştık. 35-38 civarlarında gidiyor. Klimayla çok rahatlıkla burası soğuyabiliyor ki çoğu zaman öğlen sıcakları haricinde klimaya da çok fazla ihtiyaç hissettirmiyor. Hem rüzgarlı olmasından hem de çok iyi bir yalıtım tercih edilmesinden dolayı. Bakın, iyi yalıtım yaptırmazsanız prefabrike evler yazın yanar, kışın da donar. Ama bu prefabrike ile ilgili bir şey değildir. İyi yalıtım yaptırmazsanız eğer betonarme evde yazın yanar, kışın donar dostlarım. Bunun prefabrikle değil, yalıtım malzemesiyle alakası bulunuyor. Onun için prefabrike evler şöyledir böyledir diye genelleme yapmanız doğru olmayacaktır. Çünkü prefabrik evleri eskiden hani bağda bahçede vakit geçirme amaçlı gibi insanlar zannediyordu. Artık böyle değil. Bu evin betonarme evden tek farkı şu yandaki duvarların beton olmaması, tuğla olmaması. Başka hiçbir farkı kalmadı. Evin içinde kullanılan laminat, mutfak dolabı, gördüğünüz her detay. Yani bu pencere betonarme evde farklı bir pencere olmuyor. Sadece duvarlarındaki tuğla farkı kaldı. Başka da bir farkı kalmadı. Geri açıdan salon tarafına bakıyoruz. Geniş ve yüksek veranda, ısrarla size tavsiye ettiğim geniş ve yüksek verandayı görüyoruz. Burayı ne kadar geniş yaparsanız o kadar ferah olacaktır. Yan tarafta hani ekstra olarak yapılmış bölüm vardı. Bu bölümde evin içerisine çok güzel bir ferahlık katmış durumda. Siz de hani 3 cepheli olsun evim derseniz bakın, en sağdan itibaren, mutfak tarafından itibaren her yerden ışık ve hava alacak şekilde evi yaptırabilirsiniz. Çok daha ferah bir ortam olacaktır. Ev sahibi benzer şekilde yine evden çalışma ortamı olduğu için kendisine şahane bir ortam hazırlamış. Gerçekten hoş bir manzaraya bakarak çok güzel bir ortamda iş hayatına devam ediyor. Başarılar diliyoruz. Döndüğümüz zaman küçük bir hol. Banyo tuvalet karşıda, 2 tane simetrik oda ama bir tanesi diğerinden çok daha geniş 2 oda var. Şimdi bunları inceliyoruz. Girdiğiniz zaman sağ tarafta 1. yatak odasına bakıyoruz. Zeminleri görün. Ahşap rengi bir laminat kullanılmış. Evin genel ahengi ve ahşap motifleriyle çok yakın bir renk. Odaya girdiğiniz zaman büyük boy bir yatak odası dolabı tamamen karşıyı kapatmış ve geniş bir kullanım alanı sunmuş. Evin geçişlerinde, zeminde işte robot alırsınız, temizlik robotu falan alırsanız buradan rahat geçebilmesi için eşik yapılmamış, tamamen birbiriyle aynı yapılmış ki evin içinde rahat gezebilsin. Duvarlar zeminden yukarıya kadar 240 santim değil 280 santim yapılmış. 40 santim ev daha yüksek yapılarak ferahlık artırılmış. Şöyle geriye çıkıyorum. Diğer odaya bakıyoruz. Bu oda birinci gördüğümüz odadan daha geniş bir yatak odası. Buranın dolapları yine karşı tarafı komple kapatacak şekilde oldukça geniş bir dolap yapılmış. Hani 10 kapaklı gibi bir dolap tercih edilmiş. Sade şık, böyle standart beyaz Amerikan panel bir kapı tercihi, krom rengi kulplar yapılmış. İçeride fil dişi ile krem rengi arasında tatlı bir beyaz tonu, yukarıda da opak beyaz renkler tercih edilmiş. Aydınlatmada muhtemelen içeride yer kapmasın veya işte sarkma olmasın diye de led lamba düz olarak tercih edilmiş. Bu tarafta da beyaz renkli pimapenler tercih edilmiş. Marka söylemiyorum, yani reklam amacım yok. Yanlışlıkla marka söylüyorsam reklam arkadaşlar, ama kesinlikle reklam amacım yoktur. Onu da belirteyim. Şimdi banyo tuvalet bölümüne geçiyoruz. Yatak odasındaki bulunan bu dolabı çok fonksiyonel olarak tasarlamaya uğraştık. En sondan itibaren başladığımızda altına robotu yerleştirdik. Kendi sonradan çıkarak bütün haritalama sistemiyle temizliğini yapıyor.
Hemen üzerinden yer kaplamasın diye ikiye bölerekten sol tarafa büyük bir merdiven koyduk. Evin ihtiyaçlarını giderebileceğimiz şekilde. Hemen yanında da ütü masamızı gizleyerekten koyduk. Raylı bir sistemde şeklinde. Bakın şöyle genişten de göstereyim. 163. evimizi inceliyoruz şu anda. 163 evdir ben böyle bir sistem görmemiştim. Abimiz bize anlatsın bunu. Evet, ütü masamız tabii ki güncel zamanda lazım oluyor. Dolayısıyla da yerde kaplamaması açısından bittikten sonra tekrar toplanacak şekilde raylı olarak kondu. Kalkıyor, tekrar yerine itiliyor. Bir de o da stoplu, yumuşakça giriyor yerine, oturuyor, gürültü yapmıyor yani. Kapağı kapatıyorsunuz, evde dağınıklık Ayrıca diğer dolaplarımız, düz dolapların yanında en sağına da bu sefer depolama amaçlı olaraktan, sürgülü olaraktan bir tasarımımız daha yaptık. Yani yatay olarak açılmıyor anladığım kadarıyla. Baharatlık mantığıyla. Bütün malzemeyi tek seferde görüyorsunuz. Atletlerdir, tişörtlerdir, bunların hepsini tek tek arka taraflara düşmeden ön tarafta görebiliyorsunuz hepsini. Siz de tasarımda herhalde katkıda bulundunuz diye düşünüyorum. Tasarımcımız. Ben özellikle kendi çalışma alanımı ve mutfak alanını kendim çizerek tasarladım. Mutfak çok gerçekten enteresan. 163. evde hani farklı bir mutfakla görüşmüş olduk. Sağ olun, teşekkürler. Aynı zamanda işte bu tasarımları, çizimleri marangozumuzla birlikte görüşerekten güzelce birlikte yapmış olduk. Elinize sağlık. Bakalım banyoda ne göreceğiz? Sıradan mı farklı bir şey mi? Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz dostlar. Evin ısıtması bu arada doğalgaz petekleriyle oluyor. Bütün tesisatı yapılmış durumda. Alttan ısıtma da yapabilirsiniz. Klima, soba, arsanızda hangi imkan varsa bunu kendi evinize uyarlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi banyoya bakıyoruz. 120'ye 120'lik büyük boy siyah karolajlı bir duşakabin görüyoruz. Zeminden yukarıya kadar ıslak bölgelerin tamamen seramikle kapatıldığını ve şık bir seramik kullanıldığını söylemek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi bu banyoda da yine akıllı bir sistem var. Ev sahibimiz burayı da atlamamış. Burada da detaylara girmiş. Şimdi kendisine burayı anlattıracağım. Röportaja geçmeden önce desteğinizi talep ediyorum değerli dostlarım. Çok güzel bir ev incelemesi yaptık. Demirel Prefabrik iletişim bilgisi açıklama bölümünde. Şimdi buradaki bu inovatif düşünceyi ev sahibinden detayını alıyoruz. Evet, burada bayanların çamaşır yıkayacakları zaman toplanan çamaşırlarda en büyük problemleri içkisini ayırabilmekte. Ne bileyim, havlular bir tarafta, çamaşırlar bir tarafta gibi ayırıp öyle yıkamaya uğraşıyorlar. Biz bunu dolabı ikiye böldük. Üst taraftan atanlar kullanıcı atıyor. Alt taraftan da bayan alıyor aşağıya yıkamaya atıyor. Havlu ayrı veyahut da diğer çamaşırlar ayrı olmak üzere. Dolayısıyla da onun da bu sıkıntısını gidermiş olduk. Yani burada malzemeyi tasnif ediyorsunuz. Tasnif etmiş oluyorsunuz. Direkt bunu kullanıcılar tasnif ediyor yani. Atarken ayrılmış oluyor. Geri dönüşüm şeyleri. Geri dönüşüm gibi yani. Tamam. O şekilde. Şimdi o zaman röportaja doğru geçelim. Teşekkür. Ailemizi karşımıza aldık. Ev sahiplerine soruyoruz. İzleyicilerimize bu evi yaptırırken mutlaka şuna dikkat ettiğiniz, dediğiniz hususlar nelerdir? Buyurun. Mimarla beraber, prefabrikçiyle beraber kendi görüşlerini bir araya getirip harmanlayaraktan daha detaylı şeyler çıkarabilirler. Evin, odaların büyüklüğünde küçültme, büyütme gibi veya verandanın daha büyük, küçük olması açısından fikirlerimizi söyleyerekten bize yardımcı oldular ve o şekilde, yani bizim isteğimiz doğrultusunda da biraz şekillenmiş oldu ev. Yani içerisinde çok modifiye gördüm. 163 evdir. Görmediğim şekilde kullanışlı alanlar vardı. Bunları kim düzenledi? Şimdi kullanışlı alanlar genelde babamın biraz daha mühendisliğe yatkın bir kafa yapısı olduğu için o pratik fikirler genelde babamdan gelir. Onun dışında tasarımda oğlumdan geliyor. Şekli, şemali, tasarımı genelde benden gelir. Annem de genelde bu her iki süreçte de çok büyük katkıları oluyor. Aynı zamanda evin dekorasyonu vesaire annem ilgilenir. Bu şekilde. Dekorasyon da bu şekilde. O şekilde yaptınız. Hayalimizde böyle bahçeli
bir ev vardı. Evveliyattan beri. Malum deprem, pandemi, şu bu birçok şey etkiledi bizi bu şekilde bu evi yaptırmaya. O nedenle yaptırdık. Çok mutluyuz, çok seviyoruz. Demirel Prefabrik de bize bu konuda çok yardımcı oldu. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Gayet mutluyuz burada. Bu tip bir yere taşınmak isteyenlerin, bu tip bir ev yaptırmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gerektiğini düşündüğüm şeyler, beraber çalışacakları firmaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Firmanın ne kadar ilgili olduğunu gözlemlemeleri gerekiyor. Bunun dışında evin yapımında her aşamada bu evin güzel güzel fotoğrafların çekilip belgelenmesi gerekiyor. Atıyorum iç iskeletinin, altyapısının vesaire. Bunlar ileride ev tamamlandıktan sonra çok işinize yarayacak olan şeyler. Firmanın referansları da evet gerçekten çok önemli şeyler. Firmanın önceden yapmış olduğu diğer evler veya orada hazırda showroomlarında gösterdikleri evler. Aynı zamanda ne kadar sizin aklınızda olan şeye karşı ne kadar işte dikkat ettikleri, siz ne kadar dinledikleri çok önemli. Evet, en önemli şeyler bunlar. Bir ev alırken dikkat edilmesi gereken. Evet. Siz ne dersiniz peki? Yani mutlaka dikkat edilsin dediğiniz şey nedir izleyicilerimizin? Şunu mutlaka atlamasınlar. Bayanların çalışma alanının düzgün olması. Yani kesinlikle. Şimdi karşılıklı konuşabilmek, bazı şeyleri paylaşıp ortak fikirlerde buluşmak çok önemli. Bu nedenle şirket çok önemli, yaklaşımı çok önemli. Şimdi tekrar Demirel Prefabrik'e geleceğim. Orada Semra Hanım'ın bayan olması, şirketin içinde bir bayan çalışanın olması çok önemli. Sizi anlaması açısından. Bizi anlaması açısından, beni ilgilendiren kısmını, bayanları ilgilendiren kısımları paylaşarak güzel fikirler çıkarmak açısından çok önemli. Nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum evinizde. Biz de teşekkür ederiz. Demirel Prefabrik'e de tekrar teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Çok sağ olun.